Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için tüm tuzlu kurabiyelerini unutturacak çok lezzetli, çıtır çıtır, kıyır kıyır ağızda dağılan ve üstelik uzun süre bayatlamayan muhteşem bir tuzlu kurabiye tarifim var. Deneyin. Denedikten sonra bana hak vereceğinize eminim. Çünkü çok lezzetli bir kurabiye. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle susamlı çörek otlu çubuk kurabiye tarifimiz için uygun bir kabın içerisine 1 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. Akını ise üzeri için ayrı bir kapta bekletelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve 1 çay kaşığı mahlep tozu ekleyelim. Mahlep tozunu bulursanız bu kurabiye muhteşem lezzetli olur. Bulamazsanız da eklemeden de yapabilirsiniz ama tuzlu kurabiyelerin en önemli püf noktası bana göre olmazsa olmazı mahlep. Mahlep inanılmaz derecede çok lezzet katıyor tuzlu kurabiyelere. 150 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağım oda sıcaklığında olduğu için tam olarak yumuşamış değil. Sadece yumurta ve diğer malzemeleri karıştırmak amaçlı şu anda karıştırıyorum. 4 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her zaman söylediğim gibi bazen yumurta büyükse veya küçükse unun miktarı değişkenlik gösterebilir. Çoğu zaman da unun markalarına göre bile farklılık gösterebiliyor. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Elimle tüm malzemelerimi yoğuruyorum. Bu tuzlu kurabiyenin kıyır kıyır olmasının en önemli püf noktası bu aşamada tüm malzemelerimizi ekledikten sonra kurabiye hamurumuzu çok fazla yoğurmuyoruz. Eğer çok fazla yoğurursanız kurabiye hamuru yağını salar ve üzerine un miktar eklemek zorunda kalabilirsiniz. Un eklemeseniz bile kıyır kıyır olmasını sağlamamış olursunuz. O yüzden bu kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmayalım. Sadece tüm malzemeler içe geçtikten sonra hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Kıvamı da yumuşacık olacak, sert bir hamur olmayacak. Sert bir hamur olursa tuzlu kurabiyelerinizden kıyır kıyır olmasını asla beklemeyin. Yumuşacık bir kurabiye hamuru kıyır olmasını en önemli özelliğidir tuzlu kurabiyelerde. Şimdi ben kurabiye hamurumdan parçalar kopararak silindir şeklinde hamurumu açıyorum. Sonrasında bıçak yardımıyla dilimler halinde, uzun şeritler halinde kesiyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz bu tuzlu kurabiye hamuruna. Her şekli çok güzel alabiliyor. Dilerseniz kurabiye kalıplarıyla, dilerseniz benim yaptığım gibi elinizle vereceğiniz tüm çeşit çeşit kurabiye şekillerini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok yumuşacık bir kurabiye hamuru olduğu için sakız gibi böyle hemen şekil alabiliyor. Sert bir hamur değil ve her şekilde çok güzel çatlamadan, kırılmadan verebilirsiniz. Ben sadece rulo şeklinde yapmak istedim. Bu sefer çubuk şeklinde olmasını istedim. O yüzden yumuşak hatlarıyla kurabiye hamurumu hazırlıyorum. Sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 50 adet çubuk kurabiyeler elde ettim. Daha fazla kurabiye sayısı elde etmek isterseniz eğer malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ama bence tadına baktıktan sonra bu malzeme ölçülerinin tam yeterli olduğunu düşüneceksiniz. Hatta daha fazla olmasını da isteyebilirsiniz. Çünkü çayın yanında 1 değil, 2 değil, 3 değil yani sayısızca çok yediren bir kurabiye diyebilirim. Bu da bir nevi dezavantaj. Bu kış soğuk havalarda yedikçe yediren bir kurabiye olduğu için porsiyonlara, adetlere dikkat etmemiz gerekir. Şimdiden deneyecek olanların ellerine kollarına sağlık. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum.
Kurabiyelerime şekil verdikten sonra susam ve çörek otunu bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bir kenarda beklettiğimiz yumurta akını da kurabiyelerimizin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Sonrasında susamlı çörek otlu karışımı buluyorum. Ben 5 yemek kaşığı susam koydum. 1 yemek kaşığı da çörek otu koyup karıştırdım. Dilerseniz sadece susamla da yapabilirsiniz veya sadece çörek otu da serpip de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde karıştırdığınız zaman tadına doyum olmuyor gerçekten. Kavrulmuş susamla da yapabilirsiniz. Ben kavrulmamış susam, sade olarak satılan susamla çörek otunu karıştırarak hazırladım. Bu şekilde çok lezzetli oldu. Kurabiye hamurlarımızı önce yumurta akına, sonra da susamlı çörek otlu karışıma buluyoruz. Dilerseniz altını da bulayabilirsiniz ya da benim gibi sadece üst kısmını da yapabilirsiniz. Bu işlem bitene kadar kurabiye hamurlarımı hazırlıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Fansız fırın ayarında pişirdim ve ben yaklaşık fırınımda 17-18 dakika kadar tuttum. Bu kurabiyeyi fazla tutmamdaki sebep çok kıyır bir kurabiye olduğu için kavruk bir renkte çok piştiği zaman çok lezzetli oluyor. O yüzden beyazken lütfen kurabiyemiz pişmiş olsa bile almayalım. Biraz daha fırının içinde tutarak kurabiyelerimizin kavrulmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi fırınımdan çıktı. Çok güzel kurabiyeler oldu. Görüntüsü zaten lezzetini anlatıyor. Ağızda dağılan kıyır kıyır, en kıyır tuzlu kurabiye diyebilirim hatta. Uzun süre bayatlamasını istemiyorsanız derin dondurucuda da uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kıvamı da şahane. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi de yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.